Günaydın. Evet, haftaya yeşil bir açılış yaptık. Piyasalarda alımlar var. Özellikle emtia grubuna jeopolitik risk dolayısıyla alımlar geldi. Altın %2, gümüş %3,5 yukarıda. Yine platinin %3'e yaklaşan bir yükselişi. Palladium'un da %0,5 diyebileceğimiz bir yükselişi söz konusu. Borsalarda da alımlar var ve kriptolarda da alımlar var. Enteresan olan bu. Eğer jeopolitik risk varsa neden bu borsa ve kriptoda yükseliyor? Bugün videomda bundan bahsediyor olacağım. Venezuela saldırısı sonrası olaylar nasıl gelişecek? Piyasa bunlara nasıl tepki verecek? Tüm bunlardan bugünkü videoda bahsediyor olacağım. Videoma geçmeden önce bir dakikanızı almak istiyorum ve size teşekkür etmek istiyorum. Minnetlerimi iletmek istiyorum. Çünkü kanalım tam 109 abone. 100 aboneyi geçtik. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani bu kadar hızlı bir yükseliş olacağını beklemiyordum ama YouTube'da kanalımı önermeye devam ediyor. Ve videoyu izleyip gelenler de gerçekten abone oluyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir kere ben bu kanalı açtığımda kimseye söylemedim. Sadece kanalı açtığımı eşim biliyor. Bir de yani kalbinin temizliğine güvendiğim birkaç insan biliyor. Birkaç arkadaşım biliyor. Yani bir elim 5 parmağını geçmez, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla buradaki abonelerin tamamı bu kanala YouTube'da denk gelen, izleyen ve abone olmaya karar veren kişiler. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim abone olan herkese ve yorumlarınızla da bana destek oluyorsunuz. Burada tek başına konuşuyorum. Tek başıma bir ekran var önümde ve ekranın arkasında birilerinin olduğunu görmek, birilerinin dinliyor olduğunu bilmek gerçekten çok motive edici oluyor. Yorum yazan herkese de teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok motive ediyorsunuz. Tek bir şey eksikti, o da nefret yorumlarıydı. Nefret yorumları da gelmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz meyve veren ağaç taşlanır. Dolayısıyla bunlara da ihtiyaç var. Nefret yorumları da gelmeye başladığına göre artık kanalın yükselişinin önünde hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Hüseyin Bey de yorumlarını eklediği için teşekkür ediyorum ve videoma, piyasa yorumuma geçiyorum. Şimdi altın güne boşluklu açtı. Güzel bir yükseliş gösterdi. Şimdi de hareketli ortalamasına kadar gelmiş ve orada bekliyor gibi görünüyor. Birazcık üstünde seyrediyor. Şimdi bu alımların biz risk iştahının artmasıyla, jeopolitik risk dolayısıyla geldiğini düşünüyoruz. Diyelim ki jeopolitik risk arttı ve bunlar geldi. Burada risk iştahında bir düşüş yaşanması gerekir. Ve eğer böyle olsaydı borsalara da satışlar gelirdi. Ama Asya borsaları gördüğünüz gibi yukarıda açtı. Birçoğu yukarıda. Hang Seng de bugün yukarıda açmıştı. Şimdi birazcık yataya bağlamış gibi %0,05 aşağıda. Ve yine Sensex'te biraz daha böyle yatay görüntüsü var. Yani buralarda korku hakim değil. Borsalarda korku hakim değil. Kriptolarda da korku hakim değil. Kriptolarda da yani bugün kripto borsasına yani dışarıdan gelen yatırım 25 milyar dolar olmuş gördüğünüz gibi. 25 milyar dolar kripto borsalarına giriş var. Total artmış. Total kripto piyasası artmış. Eğer risk iştahı ve korku ve panik olsaydı bu 25 milyar dolar kripto piyasalarına niye girsin derdik. Dolayısıyla aslında piyasalarda da çok da böyle bir korku veya işte bir risk iştahındaki bir düşüş söz konusu değil. Sadece bu jeopolitik riskin artması dolayısıyla burada bir yükseliş var. Yani aslında doğru denge sağlanmış değil. Bu ilk hareket yanıltıcı olabilir. Altında çok sert bir kırmızı mum vardı ve 3 gündür satış baskısı vardı hafta kapanmadan önce. Ve hatırlarsanız şöyle bir de 5 tane günlükte 5 tane negatif uyumsuzluk, haftalık mumda da 3 tane negatif uyumsuzluk vardı. Bunların hepsi orta vade satış ve ayı piyasası göstergeleriydi. Dolayısıyla bu yükselişe ben güvenmiyorum. Bu yükselişin şimdilik ilk algı olduğunu ve Venezuela ile Amerika arasında da böyle çok ciddi bir siyasi kriz çıkmasını beklemiyorum. En azından yakın zamanda çıkmasını beklemiyorum. Ben birçok videolar gördüm. Tabii Irak'ta da böyle olmuştu. İlk bu Amerika oraya girdiğinde Iraklılar da çok sevinmişti. İşte Saddam Hüseyin gitti falan diye. En azından onun muhalifleri. Şimdi yine videolar var Venezuela'da. Tabii bunu pişman olacaklarından da ben eminim ama işte Maduro gitti, Amerika geldi diye böyle çok sevinçli videolar paylaşmış durumdalar. Buralarda böyle bu ne yazık ki algı olabiliyor ve böyle bir algı da belki sosyal medyada yaratılabiliyor olabilir.
Ama en nihayetinde buradaki risklerin küresel piyasaları etkileyeceğini düşünmüyorum. Buralarda yükselişler belki biraz daha böyle 4456'ya kadar altındaki yükseliş devam edebilir. Sonra buradan bu yatay seyri geri dönecek diye düşünüyorum. Buradaki yükselişin de dediğim gibi yeni bir yükseliş trendi başlayacağına buradan bana mantıklı gelmiyor hala. Altında yani orta vadeli, uzun vadeli görüntü hala pozitif ama kısa vadedeki o düzeltme beklentimiz, yatay seyir beklentimiz birkaç ay devam ediyor olacak burada altındaki dinlenme gelene kadar. Evet, şimdi gümüşe geçelim. Gümüşte de yine bir yükseliş oldu. Nitekim gümüşte de şöyle, yani şimdi mesela diyelim ki bir risk iştahındaki düşüşten dolayı gümüşte artıyor ama şimdi gümüş altına göre daha riskli, volatil bir ürün. Dolayısıyla burada ilk kaçışların altına olmasını beklerdik. Burada gümüşteki gelen alımların da çok spekülatif olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, savaş çıktı gümüş alalım. Yani bu spekülatiftir yani. Buradaki yükselişe bence hiç güvenilmez. Ve gördüğünüz gibi 4 saatlik ortalamaya kadar yükselmiş. Orada da beklemiş gibi görünüyor. Bu yükselişlerin ben yanıltıcı olduğunu, gümüşteki hareketin, bu yatay ve düzeltme hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani gaza gelmeyin, FOMO olmayın. Gümüş yine yükselecek, işte 100 dolar olacak düşüncesiyle buradaki alımları yaparsanız sonradan çok üzülebilirsiniz. Çünkü 1-2 hafta içerisinde eğer işler terse dönerse, bu işte Venezuela'daki olaylar sakinleşirse bu gümüşe de bu altına da satış gelir. Hele bir de şöyle bir durum var. Bakın biz size geçen hafta bunu söylemiştim. Bizim asıl burada dikkate aldığımız şey bu haftalıktaki görünüm ve haftalıktaki negatif uyumsuzluklar bizi korkutuyor. Haftalıktaki negatif uyumsuzluklarda yatay bir seyir, düzeltme seyrinin varlığı bize sinyal veriliyor. Burada bunu hala bekliyor olacağız. Buradaki yükselişler, yine gümüşteki yükselişlerde dediğim gibi bence şimdilik sadece bir jeopolitik risk düşüncesiyle, bu algıyla alakalı gelişen şeyler. Bunun dışında da buradaki yükselişin devam edeceğini düşünmüyorum. 1, 2, 3 kere 4 saatlik hareketli ortalamasına kadar yükselip burada dirençle karşılaştığını görüyoruz. Evet, şimdi ben gümüşte aslında şöyle bir belki daha da yükselen şöyle bir grafik ve oradan sonra çöküş, daha sert aşağıları beklediğimi söylemiştim. Yani bu gelmedi. Belki şimdi bu jeopolitik riskin artmasıyla bu gelebilir. Çünkü genelde şu hareketler, şöyle bir düşen trend çok dar olduğunu, daha önce dar açılı olduğunu ve piyasanın ve grafiklerin genelde daha yüksekte bir ikinci tepe oluşturmak istediğini söylemiştim daha önceki videolarımda. Bunun hala olabileceğini düşünüyorum. Buradaki volatilite yine artabilir ama görüşümüzde değişiklik yoktur. Düzeltme devam edecektir bir süre daha. Gümüşte de böyle düşünüyorum. Evet, platine geçelim şimdi. Platin 2200'den red yemiş. Bugün o da sert bir yükseliş yapmış. 4 saatlik hareketli ortalamasının altında kalmış ve 2200 seviyesinin üzerine hala çıkamadı. Buradaki ana direncimizin 2200 olduğunu, buradaki ana direncin üzerine çıkılmadan pozitif bir görüntü, pozitif bir şeyler söyleyebilmemizin mümkün olmadığını söylemiştim. Daha önce yine geçen hafta yaptığı ikinci alçalan tepeye kadar bir yükseliş yapıyor. Buradan red diyor ve aşağı geliyor. Şimdi tekrar gelmeye başlıyor. Gelebilir. Biraz daha buraları deneyebilir. 2200'ün üzerinde kalırsa eğer şöyle daha yükseklerde, şu seviyelerde görülebilir 2300'ler. Burada ben yine bunun bir orta vadeli alçalan tepe yapacağını ve düşüşünde şöyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü buralardan yine satışlar gelecektir. Bu doyuma ulaşmış emtia ürünlerinde, öyle söyleyelim. Yani dolayısıyla buradaki yükselişler gelebilir. Yükselişleri görürseniz ve elinizde mal varsa ve yükseldiği yerden de yavaş yavaş döndüğünü görüyorsanız belki bunları kar realize etmek, satış fırsatı olarak kullanmak orta vadeli yatırımcılar için önemli. Uzun vadeli yatırımcılar zaten tutuyorlar. Onların yine 1-2 sene içerisindeki yükselişlerin devam edeceği yönünde bir fikrimizde bir değişiklik yok. Ama buralarda orta vadeli yatırım yapanlar, kısa vadeli yatırım yapanlar bu yükselişleri
satış fırsatı olarak değerlendirebilir. Özellikle de fiyatın geri döndüğünü görürsek ve ben zaten her gün videolarımda bunlardan bahsediyor olacağım. Günlük olarak videoları izlerseniz bu durumdan da haberdar olabilirsiniz. Platinde yine de söylediğimiz gibi 2200'ün buradan red yer aşağı dönerse daha derin bir düzeltme, daha aşağı seviyeler görülecek. 2200'ün üzerinde kalırsa da bir alçalan tepe yapmak üzere yükselecek. Bu alçalan tepeye geldiğinde, satış fırsatı olduğunda da ben yine burada videolarımda söylüyor olacağım. Hemen Palladium'a geçelim. Palladium daha güçsüz, daha yorgun görünüyor. Palladium'a tabii ki daha az talep ve yatırım var. Şöyle bakalım hemen. Evet, 1575'in üzerinde kalıyor olması önemli. Ama Palladium böyle çok ciddi bir alımla açmadı günü. Diğerleri %2, %3'lere çıkarken Palladium %1 gibi yapmış. Yine o da 4 saatlik hareketli ortalamasına kadar yükselip 4 saatlik hareketli ortalamasından red diyerek aşağı dönmüş. Evet, Palladium'da alım yapmak şu seviyelerde risklidir. Daha aşağılar görülürse belki Palladium'da bir alım düşünülebilir. Ama şimdilik Palladium'a da bence bulaşılmamalı. Elimizde varsa ve içeride kaldıysak ve satacaksak belki şöyle 1850 seviyeleri buralar falan görülme ihtimali var. Ve 1850 seviyelerine doğru geldiğinde de oralarda düşünebilirsiniz satış yapmayı. Elinizdeki mallardan kar realize etmeyi buralarda düşünebilirsiniz. Burada da ben yine Palladium'da da daha yukarılarda bir yükselen, alçalan tepe bekliyorum. Dediğim gibi genel olarak emtialardaki düzeltme ve yatay seyir beklentimiz jeopolitik risk artmış olsa dahi beklemeye devam ediyoruz. Evet, hemen şimdi borsalara geçelim. Borsa İstanbul. Şimdi Borsa İstanbul'da ben bir yükseliş beklediğimi uzun zamandır söylüyordum. Ve buraya kadar da geldi. Şimdi şöyle bir saatliğe geçelim. Henüz daha yeni açıldı borsa. Evet. Şöyle geldi ve yükselişini yaptı. Gün açılışıyla yine yukarıda açtı. Şimdi 11.558'deki direnciyle mücadele ediyor. Buradan böyle bir red yemiş önce. Hatta 11.558'in üzerinde açmış. Şimdi oradan böyle yavaş yavaş geri çekilmeler yaşanıyor. Bunun eğer bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gelirse, daha önce de söylemiştim, bu hareketin çok daha sert bir şekilde yükselişe döneceğini düşünüyorum. Ama buradan şöyle biraz aşağı yapma olasılığı da var. Yani ilk seferde burayı geçemeye de bilir. Şöyle biraz daha aşağı yapıp aşağılardan bir destek alarak 11.000 işte 465 seviyelerinden falan buralardan şöyle birkaç gün yatay yaparak bu seviyenin altına tekrar yükselebilir. Ya da belki bugün de yükselip bunun üzerinde kapatabilir. Bizim buradaki bir numaralı sinyalimiz 11.558 üzerindeki günlük kapanış olacak. Gelirse o zaman artık yeni alım yapmayı düşünüyorsanız oralarda belki yeni alımlar da düşünebilir, eklemeler de düşünebilir. İkinci kademe alımımızı biz 11.558 üzerine koymuştuk ve hedefimizde 12.779'a kadar sert bir spike hareketi, böyle belki birkaç gün içerisinde, belki bir hafta içerisinde gerçekleşebilecek bir hareket bekliyorum ki bu da bugünden itibaren yaklaşık %10-11'lik bir yükseliş oluyor. Borsa İstanbul'da uzun vade, orta vade affedersiniz, yatırım yapmanın riskli olduğunu her zaman söylüyorum. Sadece momentum ve bu kısa vadeli önemli fiyat hareketlerini değerlendirmek Borsa İstanbul'da mantıklı. Onun dışında burada riskler hiç bitmiyor. Siyasi riskler de bitmiyor. Buralardan satış gelme olasılığı her zaman var. Ama şunu da biliyoruz. BOF alımlarına başladı. Ve uzun zamandır da beklediğimiz bu teknik hareketinde karşılanacağını, beklentilerimizin karşılanacağını ben düşünüyorum. Dolayısıyla hiç almadıysanız, eğer hiç girmediyseniz bu 11.558 üzerindeki günlük kapanışı bekleyin. 11.558 üzerindeki günlük kapanış sonrasında yeni alım veya eklemeler yapılabilir. Borsa İstanbul'da görüntü pozitif. Evet, şimdi Amerikan borsalarına geçelim. Şimdi evet, geçen hafta son gün çok böyle spekülatif bir mum yapmıştı S&P 500. Şöyle boyu da iğnesi de uzun bir doji açtı. Yukarıya ve aşağı yönlü pozisyonları, kaldıraçlı pozisyonları temizlediler.
Şimdi de hafifçe yukarıda şöyle bakın açmış gibi görünüyor günü ve yukarı gidecek gibi görünüyor. Burada bu piyasa yukarı gidecek bence. Hala ben Amerikan borsasındaki bu 7426 seviyesinin geleceğini düşünüyorum. O kadar da jeopolitik risk olduysa, o kadar da işte risk iştahı düştüyse ve emtiaya girdiyse, o kadar da Venezuela'da işte bir siyasi ve askeri sorun oluştuysa niye bunlar hala yukarıda devam ediyor? Niye aşağıda bu değil de yukarıda boşlukla açıyor? Demek ki bu piyasa yukarı gidecek diye düşünüyorum ben. Teknik görüntüden, teknik açıdan değişen bir şey yok. Birinci kademe alımımızı 6780 üzerinde yapmıştık ve ikinci kademe alım için ortam oluşmasını bekliyoruz. Bu da 6933 üzerinde gelecek günlük kapanışla olacak. 6933 üzerinde gelecek günlük kapanış yine sert bir yükselişi başlatacaktır ve 7426'ya kadar olan hızlı bir hareketin işareti olacaktır. Burada 6933 üzerinde günlük kapanışla beraber ikinci kademe alımda yapılabilir. Ben burada eklemelerimi yapıyor olacağım. Evet. Amerikan borsası güne böyle başladı. Görüntü yine pozitif, dediğim gibi yükselişin devamını bekliyoruz. Nasdaq'ta nitekim öyle yaptı. Nasdaq sıkışan üçgen görüntüsünü henüz bozabilmiş değil. Günlük hareketli ortalamasına da destek bulmuş ve buradan yükseliş yapıyor gibi görünüyor. Tabii Amerika'da piyasanın açılmasından sonra daha farklı bir görüntü oluşabilir. Belki yükseliş hızlanarak devam edebilir. Belki biraz daha aşağı yapabilir. Ama şimdilik buradaki görüntü de yine yukarıda açtığı için pozitiftir. Bu sıkışma kırıldığında, bu artık bu ta 30 Ekim'den beri devam eden bu muntazam üçgen sıkışması kırıldıktan sonra fiyatın yukarı doğru devam edeceğini ben düşünüyorum ve burada da 27.380 hedefimizin geleceğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle, bu birinci kademe alımı 25.390'a ve ikinci kademe alımı da 26.151'e koymuştuk ama ikinci kademe alımdan sonra da çok da fazla bir şey kalmıyor. Bir %5'lik kalıyor. Yani bunu burada artık sizin inisiyatif almanızı düşünüyorum ben. Çünkü bu 25.390 tekrar kırılırsa ve şu üçgen de tekrar kırılırsa artık yani ben 26.151'in de kırılacağına inanırım. Ne kadar ikili tepe görüntüsü oluşturma riski olsa bile. Ama bu kadar sıkışmanın ardından ve bu 25.390 yani 1, 2, 3 sefer kaybedildikten sonra tekrar üzerine çıkar. Tekrar da bu düşen trend kırılırsa artık bu yükselişin ben net bir şekilde teyit edildiğine, bu sinyalin kullanılması gerektiğine daha da ikna olurum. Dolayısıyla burada inisiyatif alarak birinci kademe alımı yapmış olanlar ikinci kademe alımı istiyorlarsa, eğer düşünüyorlarsa, bu riski almaya kendileri de razıysa aynı seviyede, tekrar aynı seviyede değil de düşen trend kırıldıktan sonra, yani o da neresi oluyor işte 25.750 diyelim, 25.750 üzerinde günlük kapanış geldikten sonra o da şuraya bir yere tekabül ediyor. Şöyle bir seviyeye tekabül ediyor. 25.750 üzerinde günlük kapanış geldikten sonra da ikinci kademe alımı ekleyebilirler. Yani bu inisiyatif meselesi, biraz da kişinin kendi risk toleransına kalmış bir mesele. Bizim asıl direncimiz 26.151'de. Dediğimiz gibi daha önceki tepesi, zirvesi burada. Ama burada da bu kadar çok sıkıştı ki yani öyle bir patlayabilir ki bu sefer geç de kalınabilir ikinci kademe alım için. Tamamen kişinin kendi risk toleransına, yatırım algısına bağlı bir şeydir bu. Ben burada sadece kendi kişisel görüşlerimi ve kendi yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Dolayısıyla siz burada kendi kararınızı vermelisiniz. Evet, Russell 2000 de yine azıcık yukarıda açmış. Birazcık böyle satışlar geliyor gibi görünüyor gün açılışıyla. Ama Amerikan borsalarındaki yükseliş devam ederse Russell 2000'de de yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Dün buradaki analizimi paylaşmıştım. Bir daha tekrar edelim kısaca. Yükselen trend içerisinde, yükselen kanal içerisinde hareket ettiği görülebiliyor. Desteği 2459'da ve hareketin hedefi de 2929'da. Tıpkı Nikkei'de olduğu gibi Russell'da da Amerikan borsalarında bir yükseliş gelirse kar marjının, kar potansiyelinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve Nikkei sonunda uzun zamandır kanalı açtığımdan beri söylediğim 51.000 direncinin üzerine net şekilde çıkmış gibi görünüyor. Artık burada birinci kademe alım için bir şey kalmadı, bir
sorun kalmadı. Burada birinci kademe alım artık ben yaptım. Sonunda beklediğim alımı yapabildim. 51.000'in üzerinde günlük kapanışla birinci. 52.816 üzerinde de ikinci kademe alım diye bir stratejimiz söz konusu. Burada yaptıktan sonra da maliyetimiz 52.000 seviyesine geliyor ve hedefimiz de 59.500, 59.494 olacak. Bu da %15'lik bir kar marjı bize gösteriyor. Önümüzdeki kısa orta vadede Amerikan borsalarındaki yükselişle beraber Nikkei'deki yükselişi de bekliyoruz. Ve Nikkei'deki yükselişin tıpkı Russell 2000'de olduğu gibi daha marjlı, daha yüzdeli olmasını bekliyoruz. Gerçekten bu artık Nikkei'de yardı geçti yani. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere bu Nikkei Amerikan borsasında, Amerikan borsa ETF'i, tamam mı? Ama Japon borsasındaki hisse senetlerine yatırım yapan bir ETF. Ve Japonya'da piyasa açıldı. Japonya'da piyasa açıldı ve bu kadar yukarıda kırıp geçtiyse bu çok pozitiftir bizim için. Çünkü vadelilerde ne kadar böyle ufak Amerikan vadelerinde S&P 500 ve Nasdaq'ta ne kadar ufak yeşillikler olsa bile Japonya'da borsa açık olduğundan dolayı burada çok daha sert bir alım olduğunu görüyoruz. Yani bu bizim için pozitif bir sinyaldir. Amerika'daki piyasa açılana kadar geçen zamanda bu Nikkei bizim için iyi bir gösterge oluyor. Piyasa açıldığında Amerika'da yine bu Nikkei'de olduğu gibi sert kırılımların Amerikan borsasında da yaşanacağını ben bu kırılımların, direnç kırılımlarının gerçekleşeceğini düşünüyorum. Borsalarda da. Evet, şimdi kriptolara tam 26 milyar dolar bir giriş oldu dışarıdan. Piyasanın içine bir giriş oldu. Bitcoin yine yukarıda, Bitcoin yükselişine devam ediyor. Dinlene yükseliyor çünkü daha ufak zaman diliminde mesela 2 saatlikte gördüğünüz gibi aşırı alıma girmiş durumda ve böyle birazcık dinleniyor, sonra bir daha yükseliyor. Buralarda da aynı şeyler olmuştu. Şöyle 4 saatlikten de gösterelim. 4 saatlikte de aşırı alıma girmiş durumda. Ama fiyat aşağı gelmiyor. Yani aşağı inse de şuralardan alımlar geliyor. Gördüğünüz gibi biraz daha yukarı gitmiş. Ve birazdan 4 saatlik mumda, yeni 4 saatlik mumda açılacak. Bu mumla beraber yine biraz daha yukarı gidebilir. Şimdi ben şu kanalımıza bir girelim. Bu yükselişin geleceğini size çoktan söylemiştim. Sürekli söylediğim bir şeydi. Çünkü artık bakın ta bir hafta önceden beri daha piyasa çok daha aşağıdayken buralarda bir yükseliş olduğunu, bir alım fırsatı olduğunu söylemiştim. Ve onu da Totales grafiğinde yaptığım, evet şuradan bakalım, Totales grafiğinde yaptığım analizle anlatmıştım ve hala aynı durumlar geçerli bizim için. Burada kripto piyasasında bir yükseliş bekliyoruz ve bu yükselişin de Totales grafiğindeki 3.07 trilyon dolar ile 3.25 trilyon dolar arasına kadar bu yükselişin devam edeceğini hala düşünüyorum ben. Ama biliyorsunuz kripto piyasası riskli bir piyasa ve biz de buralarda alımlarımızı kademeli bir şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci kademeyi yapmış olduk. 90.848 üzerindeki kapanışla. 90.848 üzerinde kapanış geldikten sonra artık bir kademe alımımız kaldı. O da 94.807. 94.807 üzerindeki günlük kapanışla veya risk toleransınıza göre söylüyorum her zaman 4 saatlik kapanışla da 3. kademe alım stratejimiz var. Buradan sonra da artık yükselişin çok daha sertleşeceğini, bu 99.850 direncinin de kırılacağını düşünüyorum. Ben 99.000-100.000 arasında bir dirençle karşılaşabilir. Buna panik yapmayacağız bu durumda. Satış yapmayacağız. Tekrar aşağılara gelebilir. Şu 94.800 desteği test edilebilir bu yükselişten sonra. Şöyle ben bir çizim yapayım size. Diyelim ki geldi. Bunu böyle kırdı yukarıya doğru. Biz alımımızı yaptık. Şöyle 99.000'lere kadar geldi. Şurada bir şey oluşabilir, yani direnç oluşabilir ve bu direnç böyle aşağı doğru getirebilir piyasayı, ama buralarda ben tekrar destek bulacağını ve bunun yukarı gideceğini düşünüyorum. Zaten günlük olarak değerlendiriyoruz. Günlük olarak yapacağımız değerlendirmelerde fiyat hareketlerinin ne kadar güvenilir veya teyide muhtaç olduğunu da konuşuyor olacağız. Bitcoin'de, evet, Ethereum'da da 3000 üzerindeki günlük kapanışla beraber bir kademelik ve portföyümüzün ufak bir kısmını içeren bir alım yapmıştık.
Ethereum'da 3130 artık bu direncin üzerine oturmuş durumda. Çok hızlı gidiyor, çok sert gidiyor. Ondan sonra tabii satışlar geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi bir saatlikte hemen burada böyle bir çok aşırı alıma geliyor. Sonra böyle birkaç saat düzeltiyor. Şimdi hem bir saatlik hareketli ortalamasına destek bulmuş gibi görünüyor. 2 saatlik hareketli ortalamasında da yukarıda 4 saatlik hareketli ortalamasına dokunmuş ve yukarı doğru çıkmış. Evet, kripto piyasalarında da bir yükseliş söz konusu. Bu yükselişin devamını da beklediğimi söyleyebilirim. Evet, bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Haftaya başladık. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.